Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Arkeoloji Müzelerindeyiz. Toplamda 1 milyondan fazla eserin bulunduğu bu müzeler İstanbul'da en çok ziyaret edilen noktalardan bir tanesi. Osmanlı döneminde kurulan ilk müze bina olarak aslında bu noktada değildi. Bunun yerine Topkapı Sarayı'nın 1. avlusunda bulunan Aya İrine Kilisesi'nin binasındaydı. Fakat 19. yüzyıla gelindiğinde buradaki binanın yetersiz kalmasıyla oradaki objelerin bir kısmı İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan Çinili Köşk'ün bir parçasına taşındı. Toplam 3 farklı bölümden oluşan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul'da en çok ziyaret edilen noktalardan bir tanesi. 3 farklı yapıdan oluşan bu kompleksin içerisindeki en eski yapı 1472 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırtılan Çinili Köşk. Orijinalinde Çinili Köşk, Topkapı Sarayı'nın bir parçası. Hemen Gülhane Parkı ile Topkapı Sarayı'nın merkez alanı arasında konumlandırılmış bu Çinili Köşk, içerisinde Osmanlı dönemi Çini eserlerin sergilendiği bir nokta. Bunun haricinde bir de Eski Şark Eserleri Müzesi denilen ya da Eski Şark Eserleri Koleksiyonu denilen nokta mevcut. Eski şark eserlerinde ise Anadolu'nun çeşitli noktalarından ve daha da ilginci Yakın Doğu'dan getirilen Helenistik dönem öncesi objeler mevcut. Ki dünyadaki ilk barış anlaşması olarak da bilinen Kadeş Barış Antlaşması da buradaki objeler arasında yer almakta. Bununla birlikte tam arkamda bulunan 19. yüzyılda Alexander Valori tarafından tasarlanmış olan esas bina İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki çeşitli objelere de ev sahipliği yapmakta. Arkamdaki yapıda ise Lübnan'daki Sidon Nekropolü'nden Osman Hamdi Bey'in başkanlığında çıkartılmış lahitlerle birlikte farklı Helenistik dönem ve sonrasındaki objeler sergilenmekte. Özellikle ilginç Bizans seramikleri, mermer lahitler bu bölümün en önemli eserleri arasında. Buradaki en önemli eşyalardan bir tanesi de İskender lahti olarak bilinen lahit. Müzenin bahçesinde ise İstanbul'un çeşitli noktalarından ve Anadolu'nun farklı yerlerinden getirilmiş objeler mevcut. Tabii ki de müzenin içerisinde 1 milyondan fazla obje olduğu için bunların hepsinin müzenin içerisinde sergilenme imkanı yok. Bu yüzden zarar görme ihtimali düşük olan nesneler buradaki bahçedeki alanda sergilenmekte. Bahçede sergilenen objeler belli bir kronolojik sırayla veyahut da belli bir anlam bütünlüğü içerisinde sergilenmemekte. Ancak çok farklı ve ince detaylar içermektedirler. Farklı yüzyıllara ait olan bu tarz sütun başlıklarının bazılarında ise atölyelere ait imzalar ve yazılar bulunmakta. Bahçedeki objelerin arasında bugün İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'nda da görebileceğiniz Medusa başlarından bir tanesi de mevcut. Bu tarz Medusa heykelleri özellikle Helenistik dönem ve sonrasında tapınakların ve önemli yapıların girişlerine, Roma dönemi ve sonrasında da imparator veyahut da zengin kişilerin zırhlarında veya kalkanlarında görülmekte. Özellikle Roma dönemi ve sonrasında Medusa yüzleri çeşitli kalkan ve zırhlarda tılsım olarak işlenmekte. Birçok Roma imparatorunun veya generalin heykellerinde de bu tarz Medusa başları görülmekte. Müzenin bahçesindeki objeler arasında arkamda görmüş olduğunuz mor renkli porfir mermerden yapılmış lahitler de mevcut. Bu lahitler Bizans İmparatorluğu'nda bir dönem imparatorlar tarafından kullanılmış lahitler. Bu lahitleri bir dönem Bizans imparatorlarının aileleri öldükten sonra gömülüyor. Bu lahitler de İstanbul'un çeşitli yerlerinde bulunmuyorlar. Tek bir nokta olan İstanbul'da bugün Fatih Camisi'nin bulunduğu noktada Havariyun Kilisesi'nin olduğu noktadan getirtiliyor. Osmanlı döneminde Fatih Camisi yapıldıktan sonra bu lahitler oradan çıkartılıyor ve Topkapı Sarayı'nın bir bölümüne getirtiliyor. Bu mor renkler Bizans İmparatorluğu'nda oldukça önemli. Mor renk sadece hanedan üyelerinin giyebildiği bir renk. Özellikle tekstilde kullanılan mor boyalarda antik dönemde oldukça pahalı. Tabii ki de bu porfir mermeri kendi doğal rengi
Fakat antik dönemde ve orta çağda eğer herhangi bir kumaşı mor renge boyamak isterseniz bu boyanın üretilebildiği sadece tek bir canlı var. O da bir tür deniz kabuklusu. O da oldukça ender bulunan bir kabuklu ve çok büyük miktarlarla ezildikten sonra bu boyayı elde ediyorlar. Mor renk asil rengi ya da hanedan rengi olarak geçiyor. Hanedan üyesi olmayan kişilerin de Bizans döneminde mor renk giymesi mümkün değil. Evet sevgili dostlar, şimdi sizlerle birlikte müzenin iç kısmını gezmeye başlayalım. Müzelerin iç kısımlarında hem video çekip hem anlatım yapma imkanımız olmadığı için sizleri eserlerle baş başa bırakıyoruz.
Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte İstanbul Arkeoloji Müzelerini ziyaret ettik. Önümüzdeki videolarımızdan haberdar olmak için abone ol butonuna ve bildirimleri açmak için zile basmayı unutmayınız. Ve videolarımızı beğenmeyi, hatta aklınızdan geçen konular hakkında yorum yapmayı, bizlere soru sormayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.